Aslan Burcu'nun 2026 kriz ve kazanç dünyasına hoş geldiniz. Merhaba, astroloji ve finans tutkunları. 2026'da Aslan için paraya yanar ya da taçlanır. Peki sen hangisini seçeceksin? Aslan Burcu için uzun vadeli yaratıcılık, liderlik ve kişisel değer devrimi 2026'da zirve yapıyor. Jüpiter'in Haziran sonundan itibaren burcunuzda, Aslan, domine etmesiyle, bolluk ve genişleme doğrudan sizi taçlandırıyor. Uranüs'ün Nisan'daki değişimiyle sosyal çevre, gruplar, arkadaşlıklar ve uzun vadeli hedeflerde ani yenilikler başlıyor. Hayatınızın en parlak, en cesur ve kazançlı dönemine hazır mısınız? 2026, Aslan Burcu için paranın yalnızca kazanılmadığı, yaratıcılıkla çoğaltıldığı, liderlik enerjisiyle akıtıldığı, test edildiği ve sahne ışıkları altında gerçek servete dönüştüğü bir yıl olacak. Peki siz bu büyük benlik testi ve parlama için hazır mısınız? Burçların 2026 kriz ve kazanç dönemleri serimizin bu kısmında, Zodyak'ın en karizmatik, en lider ve yaratıcılık odaklı Burcu Aslan'ı mercek altına alıyoruz. 2026'da Aslan Burcu finansal olarak hangi evrelerde baskı hissedecek, hangi aylarda servet akışları genişleyecek ve stratejik hamleler neler olmalı? Aslan enerjiniz veya haritanızdaki aslan vurgusunun, özellikle yaratıcılık, sahne, liderlik, spekülasyon, çocuklar ve kişisel değerler alanında finansal hayatınızı nasıl yönlendirdiğini sorguluyorsanız tam adrestesiniz. Bu analizde Aslan'ın 2026 finansal seyrini katmanlı bir yaklaşımla ele alacağız ve somut taktiklerle bu karizmatik gücü maksimum verime dönüştürmenin yollarını paylaşacağız. Aslan'ın cesur ve sahne odaklı alemine adım atalım. Videoyu izlerken beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Çünkü sizin desteğinizle daha güçlü içerikler üretiyoruz. Aslan Burcu'nun yaratıcı finansal doğası ve 2026'nın parlatıcı enerjisi. Aslan Burcu, Zodyak'ın 5. halkası olarak yaratıcılık, liderlik, sahne, çocuklar, romantizm ve kişisel ifade ile özdeşleşir. Astrolojide Güneş tarafından yönetilir. Bu, ona hem parlak bir aura hem de cömertlik ve merkezde olma içgüdüsü bahşeder. Aslan, benim ışığım serveti çeker prensibiyle hareket eder. Spekülatif yatırımlar, yaratıcı projeler, lüks markalar, eğlence sektörü ve kişisel marka yatırımlarında ustadır. Bu nitelikler, finansal arenada Aslan'ı en cesur ve karizma odaklı değer yaratıcısı konumuna taşır. Öne çıkan bir veri, davranışsal finans çalışmaları, ateş element burçlarının, özellikle Aslan gibi, risk alma cesareti ve liderlik tutumlarının, su veya toprak grubuna kıyasla daha yüksek volatil getiriler, %15-25 yıllık ortalama, sağladığını ortaya koyuyor. Bu, Aslan'ın neden görünür servet kralı olarak anıldığını aydınlatıyor. Aslan'ın finansal imzası, yaratıcılık ve kişisel parlama akışı üzerine kuruludur. Kısa vadeli temkin yerine cesur yatırımlar, kişisel marka, eğlence ve lüks sektörlere yönelirler. Kararlarında mantıksal analiz kadar gurur ve sahne enerjisi ön plandadır. Bu cömert yapı, büyük kazanımlar doğursa da, aşırı ego veya dikkat bağımlılığı bazen riskli hamlelere neden olabilir. Peki, bu ateşli enerji 2026'da nasıl evrilerek yeni ufuklar açıyor? 2026'da Aslan için ana transitler ve finansal etkiler. 2026, Aslan için kişisel parlama, bolluk ve yaratıcı liderlik yılı olarak öne çıkıyor. Yılın ikinci yarısı Jüpiter'in burcunuzdaki Aslan, bereketiyle dolu kişisel genişleme, şans, yaratıcılık ve liderlik artışı zirvede. Jüpiter 29-30 Haziran'da Aslan'a girerek birinci evinize, benlik, görünüm, liderlik, yerleşiyor. Maddi bolluk, kişisel marka değeri ve gelir artışı kapısı açılıyor. Yılın dönüm noktası, Satürn-Neptün kavuşumu 20 Şubat 2026'da 0 derece Koç'ta gerçekleşen bu nadir transit, kariyer hayallerinizi disiplinli bir çerçeveye oturtmanızı tetikleyecek. Neptün 26 Ocak'ta Koç'a adım atarken, Satürn 13 Şubat'ta izliyor ve Şubat'ta zirve kavuşuma ulaşıyor. 0 derece Koç'un tam ortasında olması, binlerce yıldır rastlanmayan bir temel güçlendirme dalgası yaratıyor. En son benzeri yaklaşık 9000 yıl önce, ilk tarımsal yerleşimlerin yükseldiği çağdaydı. Satürn-Neptün birleşiminin finansal yansıması, Satürn sınırlar, sorumluluk ve kalıcılık emrederken, Neptün belirsizlik, ilham ve erozyon taşır. Kariyerde veya toplumsal statüde eski hayaller erozyona uğrayabilir. Yanıltıcı fırsatlar, balon kariyer vaatleri, sahte itibar, iflas edebilir.
Neptün dolandırıcılık veya piyasa sis perdesini kalınlaştırırken, Satürn yeniden yapılandırmayı dayatır. Kariyer portföyünü temizleyin, uzun vadeli güvenliği artırın. İyi yönetilirse, bu portal vizyoner fikirleri somut servete dönüştürür. Örneğin yaratıcı projeler, kişisel marka veya liderlik tabanlı yatırımlarda büyüme. Ancak dağılma veya illüzyon, aşırı iyimserlik, kayıpları derinleştirir. Diğer kritik transitler, Uranüs'ün 25 Nisan'da ikizlere kayışı, sosyal çevre, gruplar, arkadaşlıklar ve uzun vadeli hedeflerde beklenmedik değişimler. Ay yenileme, ekip dinamikleri veya topluluk sıçramaları, fakat oynaklık zirvede, detaylı inceleme zorunlu. Bu sizin 11. evinizde Uranüs, kolektif devrim getiriyor, eski bağlılıkları serbest bırakın. Jüpiter'in 29-30 Haziran'da Aslan'a girişi, yaz ortasından itibaren kişisel bereket akışı, kendine yatırım, lüks harcamalar, yaratıcı birikimler ve liderlik kaynaklarında şans yükseliyor. Ağustos Aslan tutulması tepe noktası. Tutulmaların izi, Şubat Akrep tutulması ortak kaynakları ve kredileri sarsarken, Ağustos Aslan tutulması değer artırıcı spekülasyonları ateşliyor. Merkür retroları, Şubat'a Mart Balık, Haziran Temmuz Yengeç, Ekim-Kasım Akrep, yeni sözleşme veya yaratıcı anlaşmaları askıya alın, mevcut parlaklığı güçlendirin. Finansal panorama, yılın ilk yarısı, özellikle Şubat zirvesi, kariyer gerçekliği ve temel güçlendirme ağırlıklı, kriz potansiyeli yoğun, eski statü hayalleri değer kaybedebilir, sahte liderlik vaatleri çoğalabilir. İkinci yarı Jüpiter bolluğu ve Uranüs sürprizleriyle zenginleşiyor. Aslanın ateş sezgisini disiplinle harmanlarsanız, yıl sonunda çelik gibi bir kişisel marka ve kalıcı kazanımlar elde edeceksiniz. Değişime direnmeyin, ışığınızı somut planlarla pekiştirin. 2026 sizin parlaklık yenileme yılınız. Satürn'e Neptün kavuşumunun tarihsel örnekleri. Satürn'e Neptün kavuşumu kabaca 36 yılda bir yinelenir ve ideallerin sınırlarla yüzleştiği, köhne yapıların dağılıp yeni değer sistemlerinin filizlendiği evreleri simgeler. Bu döngüler genellikle ekonomik balon patlamaları, mülkiyet reformları, ideolojik erozyonlar, ticaret savaşları veya finansal yeniden yapılanmalarla örtüşür. Özellikle kapitalizm dönüşümleri, emtia piyasaları ve sabit varlık krizleriyle bağlantılıdır. Son yüzyıllık başlıca vakalar, 1989, Oğlak'ta Kara Pazartesi sonrası borsa toparlanması, 1987 çöküşünün yankısı, Japon emlak balonunun şişmesi ve küresel ticaret anlaşmalarının temelleri, nafta öncüsü. Altın ve petrol piyasalarında değer erozyonu, ardından uzun vadeli istikrar inşası. 1952-1953, terazide Eisenhower dönemi ekonomik genişlemesi, Kore Savaşı sonrası emtia fiyat stabilizasyonu ve Amerika Birleşik Devletleri konut patlaması başlangıcı. Mekkaryizm sonrası endüstriyel mülkiyet reformları, sabit varlıkların yeniden değerlenmesi. 1917-1918, Aslan'da Dünya Savaşı sonrası hiperenflasyonlar, Almanya, Avusturya, emlak ve arazi reformları ile Bolşeviklerin mülkiyet kolektifleşmesi girişimi. Sanatsal varlıklar, altın rezervleri ve borsa yeniden yapılandırmaları. Koç burcunda nadir olanlar ise yeni medeniyet temellerini, möde büyük tapınaklar, tarım mülkleri işaret eder. Ana motif, değer illüzyonu ile kalıcılığın çarpışması, Neptün hayalleri Satürn duvarına çarpar, balonlar patlar, gerçek varlıklar ayakta kalır. 2026'daki 0 derece Koç yerleşimi de benzer şekilde küresel değer sorgulamaları, mülk devirleri ve yeni ekonomik topraklama dalgası tetikleyebilir. Tarih döngüleri tekrarlama, ritimleri yakalama fırsatı sunar. 2026'da Aslan için kriz ve kazanç dönemleri, çeyreklik detaylı akış. Aslan Burcu'nun 2026 finansal rotası, bir sahne şovu gibi, başlangıçta gerçeklik denetimi ve temel güçlendirme, yazdan sonra parlama ve hasat. Çeyreklik tabloyu gezegen dinamikleri, risk senaryoları ve operasyonel stratejilerle genişletiyorum. Ocak, Mart, gerçeklik denetimi ve temel güçlendirme evresi. Yılın en yoğun konsolidasyon bloğu. Neptün 26 Ocak, Satürn 13 Şubat'ta Koç'a yerleşiyor. 20 Şubat kavuşumuyla kariyerinizde köklü bir statü denetimi devreye giriyor. Gizli erozyonlar, balon liderlikler veya sahte itibar tuzakları belirginleşebilir. Kriz riski, statü kaybı, proje iptalleri, eski borçların revizyonu, sahte parlak imaj tuzakları. Aşırı ego likidite sıkışmasına yol açabilir. İmpulsif harcamalar çoğalabilir. Kazanç fırsatı,
kişisel envanter, borç refinansmanı ve kalıcı temel kurma kapısı. Arınma enerjisi hakim, temiz imaj yıl sonunda %25 değer artışı potansiyeli taşır. Tavsiye: yeni liderlik hamleleri edinmeyin, büyük harcamaları dondurun. Likidite oranını %30'a çıkarın, acil kişisel rezerv fonu hedefleyin. Sabır, en değerli varlığınız haline gelecek. Nisan, Haziran, değişim fırsatlarının topraklanması. Uranüs 25 Nisan'da ikizlere geçerek sosyal çevre, gruplar ve hedeflerde şok dalgaları yaratıyor. Satürn baskısı sürse de, Uranüs ağ yenileme kapıları aralıyor. Kriz riski, ekip dinamikleri dalgalanmaları veya topluluk kontrat gecikmeleri, Merkür retroya yaklaşırken. Yanlış çeşitlendirme ani değer erimelerine neden olabilir. Kazanç fırsatı, network yatırımları, grup projeleri veya yaratıcı ittifaklardan istikrarlı getiriler. Bir influencer tek hibriti veya liderlik tabanlı proje ani değer sıçraması yapabilir. Kişisel marka girişimleri parlıyor. Tavsiye: fırsatları bilanço analiziyle tartın. %10'luk test pozisyonlarla ilerleyin. Portföyü ateşe hava dengede tutun. Acele anlaşmalardan kaçının. Bu evre prototip niteliğinde, tutanlar yaz bereketini katlar. Temmuz, Eylül, bereket ve parlama zirvesi. Jüpiter 29-30 Haziran'da Aslan'a yerleşiyor. Ağustos tutulmasıyla bolluk patlaması tetikleniyor. Yılın en verimli, en genişletici safhası. Aslan'ın karizmatik enerjisi Jüpiter'in bereketiyle kaynaşıyor. Kriz riski, bolluk sarhoşluğuyla aşırı harcamalar, tüm sermayeyi lükse gömme. Lüks birikimler veya spekülasyon oynaklıkları değer sarsıntısı yaratabilir. Kazanç fırsatı, kişisel marka yatırımları, yaratıcı genişletme, eğlence projeleri ve liderlik getirilerinden katma değer. Ağustos, değer patlama ayı, stratejik kişisel marka veya yaratıcı alımlar nesil serveti doğurabilir. Tavsiye: genişleyin ama %40 rezerv sınırı koyun, getirilerin yarısını sabit getiri araçlarına kaydırın. Liderlik ittifaklarını güçlendirin, ölçeklenebilir parlama projelerine odaklanın. Bu dönemi yaratıcı bereket olarak konumlandırın. Ekim, Aralık, konsolidasyon ve servet kristalleşmesi. Retro kümelenmesi, Merkür Ekim-Kasım Akrep, yoğunlaşıyor fakat yılın birikimleri somutlaşıyor. Satürn disiplini meyve veriyor. Kriz riski, ortak grup projelerinden gerilimler veya retro gecikmeleri, vergi, ortaklık ödemeleri. Yeni ağlarda gizli tuzaklar. Kazanç fırsatı, erken arınma ve sezgilerin getirisi, uzun vadeli yatırımlar değerleniyor. Yıl sonu rantlar, beklenmedik ortaklıklar veya kredi kapatmaları devreye giriyor. Pasif rezervler, telif gelirleri, kişisel fonlar zirve yapıyor. Tavsiye: yılı bilanço revizyonuyla kapatın. Portföyü %60 sabit varlıklara dengeleyin. 2027 büyük hamlelerini erteleyin. Kazançların %20'sini ödüllendirme için kullanın, emekleriniz taçlanıyor. 2026'da dikkat edilecek önemli tarihler ve uyarılar, kritik noktalar. Şimdi söyleyeceğim günler, finansal stratejilerinizi şekillendirecek. 20 Şubat 2026, Satürn'e Neptün zirve kavuşumu, 0 derece Koç, yılın en belirleyici anı. Kariyer gerçeklik denetimi maksimumda, balon statüler çökebilir, likidite açıkları su yüzüne çıkar. Kritik alım satımları bu civardan uzak tutun. İmaj denetimi ve rezerv meditasyonu günü yapın. 25 Nisan 2026, Uranüs ikizlere geçiş ay yenileme dalgası hızlanıyor. Sosyal çevre, grup yatırımları ve hedeflere tetikte olun. İlk 10 günde volatilite dorukta, kademeli giriş yapın. Ağustos 2026, Aslan Güneş tutulması bereket spekülasyonunun tepe noktası. Kişisel marka, yaratıcı projeler veya lüks yatırımlarda büyük ivmeler mümkün. Hesaplı genişleme için altın pencere. Merkür retro uyarıları, retrolar sözleşme, yaratıcı anlaşma ve değer akışlarını bulandırır. Enerji içe çekilir, genişleme yerine pekiştirme zamanı. 2026 finansal izdüşümleri. Şubat'a Mart, Balık'ta 26 Şubat 20 Mart Balık'ın sisli akışıyla finansal belirsizlikler çoğalır. Değer tahminleri yanıltıcı, eski yaratıcı karışıklıkları belirir. Sahte parlaklık riski zirvede, sezgiyi bilanço doğrulaması ile eşleştirin. Haziran-Temmuz, Yengeç'te 29 Haziran 23 Temmuz Yengeç'in koruma dürtüsü kişisel bağlantılar, yaratıcı finansmanı sarsar. Proje gecikmeleri,
Ego impulseleri artabilir. İmaj revizyonu ideal, ancak yeni taahhütler tehlikeli. Ekim-Kasım, Akrep'te 24 Ekim-13 Kasım Akrep'in derin kazıcı gücü ortak değerler, krediler ve gizli rezervleri karıştırır. Vergi gecikmeleri, grup anlaşmazlıkları patlar. Saklı erozyonlar açığa çıkar, refinansman veya sözleşme için kuvvetli, yeni sözleşmeleri iptal edin. Aslan, 2026 sizin parlaklık yenileme yılınız, baskıyla başlayıp bollukla taçlanacak. Cesur ateş gücünüzle krizleri temele, fırsatları kalıcı servete dönüştüreceksiniz. Aslanın 2026 değer krizleri ve bereket akışları üzerine ek detay veya haritanızdaki güneş etkilerini sorgulamak isterseniz, belirtin. Sıradaki içerikte yeni bir burcun 2026 seyrine ineceğiz. Takibe alın, güncellemeleri kaçırmayın. Yeniden görüşmek üzere.